Merhaba, ben Elif. Bugün size kimsenin onu aramaya gelmediği kadar yalnız ama herkesin kim olduğunu merak ettiği kadar da ünlü bir adamın hikayesini anlatacağım. Somerton adamı. Bundan 72 yıl önce 1 Aralık 1948'de sabah saatlerinde Güney Avustralya'nın Somerton plajında bir adamın cesedi bulundu. Bulunduğu yer aslında tenha bir yer değildi. Sabah saatlerinde insanların koşuya çıktığı, normalde çok kalabalık diyeceğiniz türden bir yerdi. Ama insanlar sabah onu orada gördüğünde, yani sırtı taşlara yaslanmış bir şekilde gördüğünde uyuyor olduğunu düşündüler. Sabah saat 6.30 civarında iki jokey atlarını egzersiz için sahile götürüyorlar. Ve bu sırada adamın taşlara yaslanmış bir şekilde yattığını görüyorlar ve kontrol edip iyi olup olmadığını sormaya karar veriyorlar. Ona yaklaşıyorlar, sesleniyorlar ama adamdan hiçbir geri dönüş alamıyorlar. Ve biraz daha yaklaştıklarında, onu kontrol ettiklerinde nefes almadığını görüyorlar. Bunun üzerine polise haber veriliyor. Ve polis onun Avustralya'nın en gizemli davalarından biri olacağını bilmez halde birkaç güne birilerinin onu gelip arayacağını ve kim olduğunun belli olacağını düşünüyor. Bu asla gerçekleşmiyor. Size adamın bulunduğu durumuyla ilgili biraz daha bilgi vereyim. Aslında adamı yakından incelediğinizde onun sahilde uyumayacak türden birisi olduğunu, yani evsiz bir adam olmadığını kolayca anlayabilirdiniz. Adamın üzerinde beyaz bir gömlek, kahverengi bir pantolon, kahverengi çorap ve ayakkabılar, kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan bir kravat, üzerinde yine kahverengi bir kazak ve grili kahverengili kruvaze bir ceket. Ve bu ceket Amerika'da üretilmiş, Amerikan terziliği olarak geçiyor. Parlak yeni ayakkabıları varmış ve sahilde olmasına rağmen ayakkabıların altı pis değilmiş, daha doğrusu içinde kum falan yokmuş. Özellikle adamın bulunduğu yılın soğuk savaş yılları olmasından kaynaklı çoğu insan onun kimliği teşhis edilemediğinde onun bir ajan olduğunu düşündü. Üstelik o yıllarda Avustralya'da şapka takmayan insan yok denecek kadar azdı ve adam bir şapka da takmıyordu. Hoş, adam bulunduğunda adamın üzerinde bir cüzdan, kimlik kartı gibi bir şey de olmadığı için şapkayı arka plana atabiliriz. Adamın ceplerindekileri söyleyeyim. Kullanılmamış 2. sınıf bir Adelaide'dan Henley plajına otobüs bileti, ABD yapımı bir tarak, bir paket sakız yarısı boş, bir sigara paketi. Sigara paketinin içinde 7 tane sigara varmış ve içinde bulunan sigaralar sigara paketindeki sigaralardan değilmiş. Adamın fiziksel özelliklerine geçecek olursak adam yaklaşık 40-45 yaşlarındaymış, 1.80 boyundaymış. Fiziksel durumu oldukça iyiymiş, baldır kasları gelişmiş durumdaymış. Bu yüzden onun bir balet olabileceği düşünülmüş ya da uzun süreli topuklu ayakkabı giyen birisi. Ayrıca adamın diş kayıtları Avustralya'daki kimseyle eşleşmemiş. Bu sırada bir otopsi yapılıyor ve bu otopsi sonucunda adamın 1 Aralık 1948'de gece saat 2 civarında öldüğü sonucu ortaya çıkıyor. Kimliği belirsiz adamın yediği son şey 3-4 saat önce yediği pastaymış. Ve adamın öldüğü sırada dalağı normalin 3 katı civarındaymış. Adamın ölümünün doğal sebeplerden olmadığı, zehirlendiği düşünülüyor. Fakat bu zehirlenme 3-4 saat önce yediği şeyden değil de vücudunda gözükmeyecek türden bir zehirle zehirlendiği düşünülüyor. Ayrıca adamın bu zehri bilinçli olarak mı yoksa biri tarafından mı ona içirildiği belirsiz. Tüm bunların ardından polise birkaç tanık geliyor ve bir önceki akşam plajda onu gördüklerine dair ifadeler veriyor. Bir çift gelip saat akşam 7 civarında o adamı sahilde gördüğünü söylüyor. Başka bir çift gelip 7.30 ve 8 arasında sahilde onu gördüğünü ve bu yarım saatlik süre içerisinde adamın hiç hareket etmediğini, hatta sivrisineklere rağmen bu adamın hiç hareket etmemesiyle kendi aralarında dalga geçtiklerini söylüyorlar. Başka bir tanık da gelip adamı sahilde yatarken gördüğünü ama bu sırada merdivenlerden bir adamın onu izlediği şekilde gördüğünü söylüyor. 1959'da, yani 10 yıl sonra bir tanık ortaya çıkıyor ve o ve 3 arkadaşının birlikte iyi giyimli bir adamın Somerton plajına bir adamı omuzunda taşırken gördüklerini söylüyorlar. Biz tekrar 1948'e dönelim. 10 Aralık'ta adamın altıyla bir ölüm maskesi çıkartılıyor ve cesedi mumyalanıyor. 14 Ocak 1949'da, yani cesedin bulunmasından 1,5 ay sonra Adelaide tren istasyonunda 30 Kasım 1948'de kontrol edilmiş, saat sabah 11 civarında kontrol edilmiş bir bavulu fark ediyor personel.
Bu bavulun etiketi çıkartılmış ve Somerton adamı sahilde bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetlerin de etiketi çıkartılmıştı. Bu benzerlikten dolayı bu kahverengi bavulun sahibinin bu cesedi bulunan adam olabileceği düşünülüyor. Bavulun içinde kırmızı ekose desenli bir sabahlık, birkaç iç çamaşırı, tıraş malzemeleri, pijama, açık kahverengi pantolon, makas, bir sürü bunun gibi şey bulunuyor. Bavulda bulunan ve Avustralya'da bulunmayan bir iplik de çıkıyor bavulun içerisinden. Ayrıca bu ipliğin daha sonra ölü adamın pantolonunun yırtılmış astarını dikmek için de kullanıldığı fark ediliyor. Yani bu iki iplik birbiriyle eşleşiyor. Bavulda bulunan eşyaların etiketleri kesilmiş durumdaymış ama bir kravatın arkasında T. Kane ismini bulmuşlar. Bunun bilinçli mi yoksa bilinçsizce orada kalmış bir isim mi olduğu bilinmiyor. Çünkü tüm etiketler çıkarılmış olduğu halde orada bilinçli olarak hani bu adamın isminin bu olmadığı için bilinçli olarak da bırakılmış olabileceği düşünülüyor. Buna rağmen yapılan araştırmada hiçbir kayıp T. Kane isimli birinin ya da Kane soy ismine sahip birinin olmadığı görülüyor. 14 Haziran 1949'da yerel bir grup insanın bağışlarıyla Somerton adamının cenaze işlemlerinin ücreti ödeniyor ve ona bir mezar taşı yaptırılıyor. Bu şekilde Somerton'a gömülüyor. İlerleyen yıllarda mezarda çiçekler görünmeye başlıyor. Çiçekleri kimin koyduğu bilinmiyor. Bir gün mezarlıktan çıkan bir kadın sorgulanıyor. Hani onu tanıyor musun, tanımıyor musun şeklinde ve o adamı tanımadığını söylüyor. Kimliği belirsiz adamın cesedinin bulunmasından birkaç ay sonra pantolonunun ceplerinden birisinin içerisine saklanmış küçük bir kağıt buluyorlar. Kağıdın üzerinde "Tamam şut" yazıyor. Bu kağıdın sonradan bulunmasının sebebi kuvvetle muhtemel polisin başlangıçta bunun bu kadar gizemli olacağını bilmemesinden kaynaklı. Yani başlangıçta yalnızca intihar eden ya da bir şekilde orada ölmüş bir adamın sonradan bir yakının ortaya çıkmasıyla kimliğinin belirleneceğinin düşünülmesinden kaynaklı. Bulunan kağıt el yazısı değildi. Bu bir kağıttan ya da kitaptan koparılmış bir parçaydı. Polis gazeteye bir ilan veriyor ve elinde böyle bir parçanın koparılmış olduğu bir kitap bulunan birisi olup olmadığını ya da "Tamam şut" yazılı bir kitabın hangi kitapta bu yazının yazdığını bulmaya çalışıyor. Bunun üzerine yerel bir gazeteci polise gelip bu yazının o dönemin oldukça okunan eserlerinden birisi olan Ömer Hayyam'ın rubaiyatından olduğunu ve kitabın sonunda yazdığını söylüyor. "Tamam şut" bitiş ve son anlamına gelmekteymiş. Bu bilginin ardından polis yeniden bir ilan veriyor ve böyle koparılmış bir kitabın elinde bulunup bulunmadığını soruyor halka. Tabii bu arada polisin çok da üzerinde durmadığı intihar fikri tekrar gündeme geliyor. Bu ilanın ardından bir adam polise gelip bu adamın bazı yerlerde yerel bir kimyager olduğu söyleniyor ama o dönem soruşturmanın başında kişinin gizliliğinin korunabilmesi açısından ona bir takma isim veriyor. Tüm polis kayıtlarında bu takma isimle geçiyor. Ronald Francis. Ronald Francis polise gelip arabanın arkasına atılmış bu kitabın olduğunu ve kitapta da tam bu kısmın koparılmış olduğunu söylüyor. Ama kitabın ne zamandan beri orada olduğuna dair bir belirsizlik söz konusu. Bazı yerlerde adamın bu kitabı Somerton adamı ölmeden 1-2 hafta önce bagajında bulduğunu söylüyor. Bazı yerlerde de adamın Somerton adam öldükten 1 gün 2 gün sonra bagajında böyle bir kitabın varlığını fark ettiğini söylüyorlar. Ve Ronald Francis bu kitabı alıp polise bunun önemli bir şey olup olmadığını bilmediği için daha önce getirmediğini söyleyerek polise kitabı teslim ediyor. Yapılan ayrıntılı incelemede kağıt parçasının adamın getirdiği kitaptan olduğu ortaya çıkıyor ve kitabın arkasında 5 satırlık büyük harflerden oluşan bir metin buluyor. Bu el yazısı metinde yazanların dava açısından oldukça önemli olduğu düşünülüyor ve polis bu kodu çözmeye çalışıyor. Ama bu başarılamıyor. Hatta üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra bir gazetecinin ricası üzerine 1978'de Avustralya'daki Savunma Bakanlığı kriptografları el yazısını inceliyorlar ve bunun şifreli bir metin ise yetersiz sembollere sahip olduğunu ve açık bir anlam çıkarmaktan uzak bir metin olduğunu söylüyor. Bunun sağlıksız bir zihnin ürünü olabileceğini falan da belirtiyorlar. Kısaca şifreyi çözemiyorlar. Kitabın arkasında bu metin dışında bir de telefon numarası var ve bu telefon numarası kimliği belirsiz adamın öldüğü yere yaklaşık 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde yaşayan bir
hemşireye aitmiş. Polis bu genç kadınla bir görüşme gerçekleştiriyor ve kadın adamı tanımadığını, numarasının neden bu kitabın arkasında yazdığını bilmediğini söylüyor. Buna karşın kimliği belirsiz adamın büstü ona gösterildiğinde oldukça sıkıntılı gözüküyor. Neredeyse bayılacak duruma geliyor ama buna rağmen adamı hiç görmediğini, tanımadığını söylüyor ve büste bir kez baktıktan sonra bir daha asla oraya bakmıyor. O an orada bulunan polis ve yetkililer kadının adamı tanıdığına inandıklarını söylüyorlar. Kadın ayrıca gidip polisten böyle bir davaya adının karışmamasını istediğini, çünkü bunun onun açısından utanç verici ve itibarını zedeleyici bir olay olacağını söylüyor ve bunun üzerine soruşturmanın başındaki dedektif tarafından kadının ismi de bütün polis raporlarına takma bir isimle geçiyor. Kadın polisle 1945'te böyle bir kitaba sahip olduğu bilgisini paylaşıyor. Ayrıca 1948'in sonlarına doğru bir kimliği belirsiz bir adamın onu ziyaret etmeye çalıştığını, hatta kapı komşusuna onunla ilgili, onun hakkında, kadın hakkında sorular sorduğunu bildiriyor ve bunun dışında polise hiçbir bilgi vermiyor. İlerleyen yıllarda Geri Feltus isimli bir dedektif kadının ismini ortaya çıkarıyor ama o da kadının bir potansiyel tanık olduğunu düşünerek kadının ismini hiçbir yerde açıklamıyor, hiç kimseyle paylaşmıyor. Hatta 2002'de çıkarttığı dava ile ilgili kitapta dahi kadının adı geçmiyor. 2009'da Profesör Abbott bu dava üzerinde çalışmaya başlıyor ve profesörle Geri Feltus birlikte çalışıyorlar ama sonra bu devam etmiyor. Sanırım aralarındaki işte rekabetten ya da işte bir takım çekişmelerden kaynaklı. Bunun üzerine Profesör Abbott kendi başına kadının ismini buluyor ve 2009'da kadının adını Jo Thompson olarak açıklıyor. Profesör Abbott bu davayla ilgili çalışmaya başladıktan sonra bir takım gelişmeler ortaya çıkıyor. Jo Thompson'la ilgili araştırma yapmaya başlıyor ve bu sırada öğreniyor ki Jo Thompson 2007'de ölmüş ve bildikleri ve bilmedikleri de onunla beraber mezara gitmiş. Ama kadını araştırırken onun bir oğlu olduğunu öğreniyor, Robin Thompson. Ama ne yazık ki Robin Thompson da profesör ismi ortaya çıkaramadan, yani 2009'da bunları öğrenmeden sadece 2 ay önce ölmüş. Robin Thompson bir baletmiş ve bu çok alakasız gözükebilir ama videonun başında kimliği belirsiz adamın da bir balet olma ihtimali üzerinde durulduğundan bahsetmiştim. Özellikle böyle uzun süredir çözülememiş bir dava olduğu için her teorinin, her ihtimalin üzerine gitmeye başlanıyor ve bunun üzerine Profesör Abbott, Robin'in babasının aslında kimliği belirsiz Somerton adamı olup olamayacağını düşünmeye başlıyor. Üstelik Jo, yani Robin'in annesi, Somerton adamı öldüğü sırada 16 aylık bir oğula sahip. Hayatının sonlarına doğru bir arkadaşına Robin'in babası George Thompson olmasa da hamileyken onunla evlendiğim için mutluyum diyor. Bir anatomi profesörü Robin ve kimliği belirsiz adam üzerinde biraz inceleme yapıyor ve her ikisinin de kulak memelerinin yapışık olduğunu, ayrıca Somerton adamındaki hipodonti bozukluğunun, yani bizim ön dişimiz 4 tane ya, bu genetik bozukluğa sahip kişilerde 2 tane ön diş, ardından köpek dişleri geliyormuş. Bu genetik bozukluğa her ikisinin de sahip olduğu sonucuna varıyor. Robin Thompson öldükten sonra yakıldığı için onun DNA'sına bakılamıyor ve bunun üzerine profesör Robin'in bir çocuğu var mı yok mu bunu araştırmaya başlıyor. Ve bunun sonunda Rachel Egan'a ulaşıyor. Rachel'ın anne ve babası bale sayesinde tanışmışlar ve Rachel beklenmedik bir bebekmiş. Ona bakacak durumları yokmuş. Bunun üzerine Yeni Zelanda'ya bir iş için gittikleri sırada Rachel'ı evlatlık vermişler. Soyadı bu yüzden farklı. Rachel da bir balerin bu arada ve üniversitedeyken kendisinin bir evlatlık olduğunu öğrenmiş. Profesör Rachel ile iletişime geçiyor ve onun DNA örneğini istediğini söylüyor. Bu arada profesör Amerika'da yaşayan bu kimliği belirsiz adamın uzaktan akrabaları olduğu sonucuna da ulaşıyor ve bununla ilgili çalışmalarda bulunmaya başlıyor. Ama yine Rachel'ın Somerton adamının torunu olduğuna inanıyor. Bu fikir dolayısıyla da ikisinin DNA örneklerini karşılaştırmak istediğini söylüyor ve 14 Ekim 2019'da Güney Avustralya Başsavcısı tarafından DNA örneği alınabilmesi için şartlı bir izin almayı başarıyorlar. Dava 72 yıl sonra çözülmeye 5 kala duruma gelmiş olabilir ama belki de
tüm bu teori yanlıştır ve Rachel Somerton adamının torunu değildir. Yani tüm bu teori yanlış çıkabilir ama üzerinden bunca yıl geçtikten sonra özellikle 1986'da adamın bulunan kahverengi valizi yakıldıktan, yıllar içerisinde tanıkların ifadeleri kaybolduktan sonra dahi böyle ilerlemelerin olması oldukça güzel. Belki Somerton adamı uzun yıllarca sanıldığı gibi bir ajan değildi. Yalnızca oğlunu görmeye gelen bir babaydı ve Joe Thompson eski eşini ya da oğlunun babasını görmek istemediği için o öldükten sonra onunla ilgili hiçbir şey söylemedi. Çünkü o dönemde başka bir adamla evlenmek üzereydi. Ya da belki de gerçekten bir ajandı. Tüm bunlar yakında ortaya çıkabilir. Görüşmek üzere.